Selam. New York gezimiz hız kesmeden devam ediyor. Bugün sizlerle birlikte Özgürlük Heykeli'ne gidiyoruz. Özgürlük Heykeli bir adada bulunuyor. O yüzden adaya feriyle yani feribotla geçiş yapılıyor. Biz de ayrıca City Pass diye anlatıyorum mu size? City Pass'ten bilet aldık. O adaya gideceğiz ve orayı komple gezme imkanımız olacak. Şimdi şöyle bir yerden geçtik. Sıra bekliyoruz. İçeri gireceğiz. Orayı da göstereyim. Bakın şöyle biraz kalabalık var. Evet, şimdi arama yapılacak. Bagel'larımızı da aldık bu arada. Göster aşkım. Ay inşallah yemek getirmeye bir şey demezler. Derlerse orada yeriz ama. Aynen. Onu aldık. Onları da yiyeceğiz. Hemen şu konuda uyarmak istiyorum sizleri. Bana mail geldi. Sokak satıcılarından bilet almayın. Onlardan aldığınız biletlerle işte buraya giremezsiniz. Onlar dolandırıcı falan diye. Sonra ben aldım bu bilgiyi. Tamamdır dedim. Bir geldik buraya. Abi tüm insanlar. 20 kişi var böyle, herkes Evet. öyle tıkıtım var mı tıkıtım. Aynen. Herkes bilet satmaya çalışıyor ama onlar gerçek bilet satmıyorlarmış. O yüzden haberiniz olsun. İnternetten falan alın o biletleri. Sokak satıcılarından bilet almayın. Heyecanlıyım bu arada ya. Özgürlük heykeli böyle her zaman çok meşhur olan bir şey ya. Hani Amerika deyince, ne bileyim, özgürlük, yurt dışı falan deyince direkt ilk akla gelen şeylerden biri yani. O yüzden çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi içeri girdik. Havaalanı gibi çek edilme olacak demişlerdi. Gerçekten öyleymiş. Bakar mısınız? Güvenlikten geçtik. Yiyeceklerimizi ilk sıraya koymasak olmaz mı dedim ama maalesef izin vermediler. Şimdi radyasyonlu yiyeceğiz bagel'ları. Bu arada bak, herkes şuraya biniyormuş. Bayağı kalabalık ya. Baksanıza. Mülteci botu gibi ya. Şimdiden gerçek. Aynen, ya da ada vapuru. Şimdiden dolmuş şu kadar insanı. Hayır, onu bilmiyoruz. Oh be. Tamam, gidiyormuş. Macera dolu Amerika. Amerika. Ay çok heyecanlıyım. Evet, kalabalıklaştı bayağı ve hala insanlar gelmeye devam ediyor. Gemimiz geldi. Şimdi bunu ada vapuru gibi doldurma vakti. Girdik, şimdi yukarı çıkıyoruz. Üst kısımların hepsi dolmuş. O yüzden biz şu ara kattayız. Ara katta gayet güzel. Sadece oturacak yerler yok ama ayakta gideceğiz. Bence gayet güzel. Bunu dedikten 1 dakika sonra yukarı çıktık. Yukarı gerçekten daha güzelmiş. Full manzarayı buradan görebiliyorsunuz. Şu niye yapılır mesela? Hiç tanımasan bile gemiden başka bir gemiye ya da karadakilere böyle el sallarsın. Niye? Az öncekilere de el salladık. Oo, çok güzel bir manzara. Bu manzarayı Instagram'da falan da paylaşıyorum ya, şey diyenler oldu, işte ne manzarası, kuru bina, gökdelen diye manzara mı olur falan. Ya New York'tayız ya, ne manzarası olacak, işte bina. Yani bak ne kadar güzel duruyor, muntazam. Fikirtepe değil sonuçta. Bak ne kadar eski binalar hala nasıl da. Fikirtepe olsa beğenirsiniz. Fikirtepe olsa beğenirsiniz ama. Bak hala eski binalar nasıl da güzelliğini koruyor. Bak çok güzel. Şehirden uzaklaştıkça heykele yaklaştık. Çok güzel duruyor. Ve bakın gemi ne kadar kalabalık. Şu an bayağı yaklaştık. Şu an tam şehir manzarası ve Özgürlük heykeli aynı karede. Çok güzel. Ben bayıldım. Siz de sevdiniz mi? Ayrıca bir de para verip Özgürlük heykelinin içine girip Özgürlük heykelinin kafasından karşı tarafa bakabiliyorsunuz. Ama biz de dedik ki, ne dedik aşko? Yani Özgürlük heykelinin içine girip de şu manzarayı mı göreceksiniz? Hemen manzarayı gösteriyorum. Burayı. Tabii ki de şuradan Özgürlük heykelini görmek ister insan. Yani çünkü sonuçta Özgürlük heykelini göremiyorsan Özgürlük heykelinin içinde olmanın ne anlamı var? Önemli olan heykeli görmek değil mi? Tabii ki de öyle. Hemen bir şey anlatıyorum, hikaye anlatıyorum. Bir tane adam Eyfel Kulesi'ni hiç sevmiyormuş ama her gün oraya restorana gidiyormuş. Oradaki garson da bunu biliyormuş. Bir gün demiş ki, madem Eyfel Kulesi'ni sevmiyorsunuz neden her zaman buraya geliyorsunuz? O da demiş ki, Eyfel'in gözükmediği tek yer burası. İşte buradan ne anladınız? Adını sen koy. O yüzden Özgürlük heykelini göremediğim sürece Özgürlük heykelinin içine girmişim. Ne mana? Özgürlük heykelinden nefret ediyorsanız eğer her gün gidip Özgürlük heykelinin içinden etrafa bakabilirsiniz. Adaya geldik. Şöyle bir audio tur varmış. Sesli tur. Onu alacağız.
Hadi bakalım. Şöyle bir şey verdiler. Herhalde dinleye dinleye gideceğiz. O kadar çok acıktık ki ada turuna başlamadan önce yemek yiyeceğiz. Hadi bakalım aşko. Bagel'ları meşhur bir bagelcıdan aldım. Leo's Bagel. Bakalım Aşk Tom beğenecek mi? Aşk Tom'unkini pastramiyle aldım. Kendiminkini somonlu aldım. Bakalım içine şöyle. Hadi bakalım. Nasıl? Güzel mi? Çok iyi. Benimkini göstereyim. Benimki de şöyle. Uf ya, somon inşallah çok şey değildir. Değildir. Çok çiğ değildir umarım. Ama birazcık ıslanmış aynen dediğin gibi. Ben de yiyeyim. Ve bu kadarını komple ağzıma atmam imkansız. Ama güzel. Cream cheese var, somon var, sarımsak, soğan ve domates var. Hadi yiyelim. Bagel'larımızı yedik, adayı turlamaya çıktık. Şimdi öncelikle buraya geldik. Ellis Island diye bir ada var, tam şu karşıda. 1855'ten önce Amerika'ya göçen göçmenler önce orada tutuluyormuş. İşlemleri falan, sağlık kontrolleri, işte belge kontrolleri falan hepsi orada yapılıyormuş. Onun sürecini anlatıyor. Orası bakın tam karşıda böyle bir yer. Bir sonraki yerimiz de Manhattan Skyline diye geçiyor. İlk inşa edildiğinde Empire State buranın en yüksek binasıymış ama daha sonra bakın bunlar inşa edilmiş. Şu an en yüksek binası One World Trade Center. Zaten şuradan da görebilirsiniz. Tam karşı. Onun eski Trade Center hali de bakın şu. İkiz Kuleler diye geçen kısım. Artık bu yok. Bunun yerine şunu inşa etmişler. Bakın burayı da komple zaten şurada görebiliyorsunuz. Şahane. Hadi ilerleyelim. Şimdi şöyle yürüdük. Heykelin tam karşısındayız. Heykelin zamansız olması için Fransız heykeltıraş ona böyle bir şey giydirmiş. Böyle bir elbise falan giydirmemiş de. Ne derler? Roma döneminden. Böyle bir Roma döneminden kalma böyle geniş bir panço gibi bir şey giydirmiş. Panço da değil ama hani böyle elbise diyemeyiz ona. Böyle sanki üstünü kapatmış gibi. Zamansız olması için böyle yapmış. Elinde tuttuğu şey de Amerika'nın özgürlük, bağımsızlık bildirgesiymiş. Ve birden farklı anlamada gelebilirmiş. İşte özgürlük, bağımsızlık, arkadaşlık, umut, ondan sonra geleceğe güven falan gibi anlamları da olabilirmiş. Tek bir anlamı yokmuş yani bunun. Yani çok güzel gerçekten. Kıran kırana bir fotoğraf mücadelesi var. Biz de çok güzel fotoğraflar çekindik Aşk Tom'la. Bir de Instax'la şöyle bir şey çekindik. Bakar mısınız? Ne kadar güzel oldu. Çok güzel. Ben çok bayıldım buraya gerçekten. Hani hem ikonik oluşu hem böyle çok heybetli ve görkemli oluşu mükemmel bence. Sence Aşk Tom? Bence de mükemmel. Gerçekten Dünya çok gözüyle güzel. görmek çok güzel. Evet. Bak kitabının üstüne ne yazıyor? July 17 mi? Ne? Öyle bir şey. Roma rakamı yazıyor. Çok güzel. Ya bu arada dediğimiz gibi şu işte kafaya falan çıkabiliyorsunuz. Oradan tam şehrin karşısına, tam bu tarafa bakabiliyorsunuz ama bence çok da gerek yok. Önemli olan bence dışından görmek. Zaten burada hiçbir şey yok ki. Buraya Aynen. neden bakıyorsunuz? Ama işte belki şu tarafı falan görüyorlardır. Olabilir mi? Dönder bir. Belki hani ne bileyim. Ama güzel. Gerçekten çok güzel. Devam edelim. Şimdi size özgürlük heykeliyle ilgili internette de çok kolay bir şekilde bulabileceğiniz bilgileri paylaşacağım. Söylediğim gibi özgürlük heykeli Fransa tarafından Amerika'ya hediye edilmiş. Amerika'nın bağımsızlığının 100. yılı şerefine. Heykelin böyle başında taç var ya, 7 tane böyle çıkıntılı. Özgürlüğün, bağımsızlığın 7 kıtaya yayılmasını temsil ediyor. Çok güzel. Bir de son olarak değişik bir bilgi. İlk yapıldığında kahverengi bronz rengindeymiş. Şu arkasına bakarsanız biraz o metalik rengi görebileceksiniz. Böyle hani metal gibi, kahverengi gibi. Ama zamanla havayla oksitleşerek yeşil rengini almış. Yani yoksa önceden yeşil değilmiş. Bakır renginde. Evet, bakır rengindeymiş. Bu da ilginç bir bilgi yani. Ben hep yeşil olarak yapıldı diye düşünüyordum ama zamanla böyle havadaki oksijenle oksitlenerek böyle olmuş. Ama bence bu rengi daha güzel.
Evet. Bakır olsa da güzel olur. Evet. Bakın size şuradaki halini de göstereyim. İlk yapıldığı halini. Bakın şurada gösteriyor. İlk yapıldığı hali şu renkmiş. Sonra bu renk olmuş. Bir de burada hediye dükkanı var. Bakalım içinde neler varmış. Kapının tutacağına bakın. Neler var neler. Evet, bizi direkt kupalar karşıladı. Neredeyse 13 dolar. Ama bunlar Chinatown'da çok daha ucuz. Bak şunlar falan çok güzel ama işte genelde müzelerde daha pahalı satarlar ya, burası da aynı o şekilde. Bakar mısınız? Özgürlük heykeline dair her şey var. Kalem bile yapmışlar. Şunlar ne? Sivitler. Güzel. Gerçekten güzel. Ne kadar bu? Yazmıyor. 45 dolar. Magnetler gerçekten çok güzel. Ama 9 dolar. Diyorum ya. Hepsini Chinatown'da bulabilirsiniz. Şu gerçekten en güzeli. Kocaman. Ya şu da çok güzel. Kar küreli. Çok güzel. Bu da 17 dolar. Genelde böyle müzelerde hep en pahalı şeyler satılır ve ucuzunu bulmak istiyorsanız bu müzelerden almayın. Sydney'de de Chinatown diye bir yer var. Opera House'un yanında çok pahalıya satılan magnetler, işte başka şeyler falan Chinatown'da yani neredeyse yarı fiyatına, belki 1/3 fiyatına. Burası da aynı şekilde. Mesela burada sadece bir tane magnet 12 dolardı ya. Biz dün Little Italy tarafına gittik, işte Chinatown'un oralar. Orada 3 tane magnet 10 dolardı. O yüzden şey diyordum aşkta o. Buradan bir şeyler almanın gereksiz olduğundan bahsediyordum. Aynen öyle, aynen. Hatta Aynen. bunu New Yorklular bile söylüyor. Evet, bir tane magnet 12 dolar burada. Chinatown'da 3 tanesi 10 dolar. Ama şu çok güzel, bakar mısınız? Ya Chinatown'da şöyle bir şey bulursam kesin alırım. New York'un tüm popüler şeyleri. Bak, çok güzel. Şu şeydeki aşkım. Washington Square Park'taki şey. Aa evet. Çok güzel. Evet, şimdi dönüş yoluna geçeceğiz ama bakın sıra şuradan başlıyor. Bak. Nereye kadar? Görüyor musunuz uzandığı yeri? Bakın. Gidiyor da gidiyor. İnşallah akşama buradan ayrılmış oluruz. Yani bayağı fazla var. Bakar mısınız sıraya? İnanılmaz. Ve hani ön tarafı anlatamam size. O kadar önde ki bu sıra. Neyse, hızlı gidecek herhalde ya. Hızlı biter diye düşünüyorum. 1 saate yakındır sıra bekliyoruz gerçekten. Sonunda gemi geldi de gideceğiz. Belim falan koptu yani. Gerçekten çok yoruldum. Size kalabalığı şöyle gösterebilirim. Görüyor musunuz? Yani hınca hınç kalabalık, mahşeri bir kalabalık var gerçekten. Sonunda bindik, gidiyoruz. Gemideyiz. Çok yorulduk. Gerçekten çok yorucu bir bekleyişti. Eğer buraya bizim gibi City Pass'le değil de sadece kendiniz bireysel olarak bilet alıp gelmek istiyorsanız 80 USD'ymiş, Amerikan dolarıymış. Yani yaklaşık 3300 Türk lirası ediyor. Sessiz konuşuyorum çünkü neden? Aşk Tom uyuyor. Bakar mısınız? O kadar yoruldu ki. Çok şükür gemi yolculuğumuzu tamamladık. World Trade Center'a geldik. O kadar değişik bir AVM ki hemen görebileceğiniz üzere Amerikan bayrağı orada. Çok enteresan bir yapısı var. Hemen gösteriyorum. Bakar mısınız? Çok değişik bir mimari değil mi? Hemen yanında 9 Eylül anıtı da var. 9 Eylül Müzesi de var. Oraya da bakacağız. Ama çok enteresan. Her türlü mağaza var. Apple var şurada. Hala 14 Pro Max, ay ne 14'ü? 17 Pro Max stokları gelmemiş. Yuh size. Ama çok enteresan ya. Çok garip değil mi aşkım? Evet bebeğim. Çok değişik. Gerçekten O çok parayı değişik. andırıyor biraz. Evet, çok böyle değişik. Çok yorulduk. Bir şeyler içelim istiyoruz. Hadi lütfen kahve bul bana aşkım, lütfen.
York cheesecake yedim. Bu benim ilk yememdi. Times Square'de bir yere gittim. Puanı çok yüksek olan bir yere gittim. 4.6 falandı. İşletmesi Türk. İşletmecisi Türk çıkmasın mı artık, sahibi mi işletmecisi mi her neyi bilmiyorum ama Türk çıktı gerçekten ya, çok enteresan ve 24 saat açıkmış, inanabiliyor musunuz? Tatlıcı ve 24 saat açık ve gerçekten güzeldi. Dedim ki as bayrakları ya, hani hiç Türk olduğunu falan bilmiyordum, direkt Google'daki yorumlardan gittim ama Türk çıktı. O alışveriş merkezinden çıktıktan sonra hemen karşımızdaki şu binaya bakın. Çok güzel duruyor ya. Şu tarafa doğru yürüyoruz. Bakın şu bina da çok enteresan. Şuradaki. New York'ta biz şunu bulamadık. Belki vardır ama biz bulamadık yani. Şöyle kahve içip New York cheesecake yiyebileceğiniz ya da işte böyle başka bakery tarzı bir şeyler yiyebileceğiniz kafeyi bulamadık yani. Ya bakery'ler var ya böyle fırınlar var küçük. Hemen alıyorsun çıkıyorsun. Böyle tartlar falan satıyorlar. Ya da böyle... Kahvelerde öyle ki küçük coffee shop'lar var. Evet hani... Oturma yeri, ya Starbucks vardı, oturma yeri bile yoktu Starbucks'a hiç. Aynen. Biz mi bulamadık bir yerler yoksa yok mu burada? Hani şöyle bir oturup mesela şurada bir kafe olsun, geleni geçeni izleyeyim. Kahvemi içeyim, New York cheesecake'imi yiyeyim falan. Bak mesela şu karşı tarafta sanki bir şey. Blue Bottle Coffee. Bak şu birazcık istediğime benziyor ama bak bunun da eminim pestrisi falan çok iyi değildir bak. Bak güzel aslında ama ben sanmıyorum ki burada güzel pestriler olsun. Sadece kahve yapıyor gibi duruyor. Girip bakalım mı, istiyor musun yoksa? Şuraya bakalım bir anıta. Tamam, şimdi 9 Eylül anıtına geldik bu arada. 9 Eylül müzesi de vardı. Tamam. 9 Eylül müzesi de vardı ama ona gitmeyeceğiz. Şu herkesin dışarıdan bakabileceği biletsiz olan bir anıt varmış. Oraya gidiyoruz şimdi. 9 Eylül anıtına geldik. Burada da hayatını kaybeden insanların isimleri yer alıyor. Burası da çok büyük bir yer. Buranın çevresinde toplam 3000 kişinin ismi yazıyormuş. Ve burası da tam olarak o ikiz kulelerin olduğu yermiş. Tam buradaymış yani o ikiz kuleler. Oradan sonra şu söylediğimiz kafeye geldik ama maalesef pestrileri falan yok. Sadece kahve var. Yani dediğimizde haklıymışız. O yüzden gidelim. Az önce girdiğimiz değişik yapılı AVM'nin dışarıdan görüntüsü. Çok enteresan ya. Hani bir şeye de benzetemedim aşkım. O kanat diyebilir miyiz? Yani gerçekten enteresan. Değişik bir şey. Şurada da bu arada bak hep Yahudiler var. Ellerinde bir şey var. Böyle insanlara sen Yahudi misin, sen Yahudi misin falan diyorlar. Böyle geziyorlar topluca. Anlayamadım amaçlarını. Bir de şöyle New York tepelerini göstereyim. Gökdelenlerini. Bak nereye bakarsan bak hep gökdelen, bak görüyor musun? Boynun kırılıyor artık bakmaktan. New York'ta yürürken gerçekten binalara bakmaktan kendinizi alamıyorsunuz. Ve o kadar güzel ki, bazıları o kadar görkemli ki, bakın mesela. Üstüne bakın. Bak ne kadar desenleri, ne kadar da güzel desenleri var. Şuna bakın. Görebiliyor musunuz? Kim bilir kaç yıllık. Bak şu, keşke daha şeyden gösterebilsem. Karşıdan ama şu an köprüye yürüdüğümüz için karşıya geçemiyorum ama bence gördünüz. Yani çok güzel ya. Bak şu. Gerçekten harika. Peki ya şimdi ne yapıyoruz? Meşhur Brooklyn Köprüsü'nden yürüyerek geçeceğiz. Sonra Dumbo'ya gideceğiz. Dumbo'yu belki şöyle bilirsiniz. Tam böyle Brooklyn Bridge Köprüsü'nün gözüktüğü böyle iki tane apartman arasından gözüktüğü yer var ya, orası. Oraya gideceğiz. Güneş batmadan orada olmamız lazım. O yüzden biraz acele bir şekilde gidiyoruz. Çok da yapılacak o kadar çok şey var ki gerçekten hani bir haftaya çoğu şeyi sığdıramadık yani. Bir hafta yetmiyor. Evet, o yüzden oradan oraya biraz yorucu oluyor ama yine de çok güzel. Umarım siz de keyif alıyorsunuzdur. Şu an tam olarak Brooklyn Bridge'in üstündeyiz. Yine çok güzel bir manzara var. Sıkıldım bunu söylemekten ama yine çok güzel bir manzara var. Çok güzel. Şu hemen solda
Manhattan Bridge var. Tam gözükmüyor ama onu da göstereceğim. Bakın Manhattan Köprüsü de şurada. Bu da çok güzel duruyor. Yürümeye devam edelim aşkım. Yürüdüğümüz yerin arka tarafına bakar mısınız? Yani hem şehir manzarası hem köprü manzarası. Şu tarafta yine şehir manzarası. Burada yine köprü manzarası. Şurada helikopter manzarası diye gidiyor. Aa aşkım şu insanlar isimlerini yazdığı şey. Oha! Nasıl yazıyoruz bunu? Bir şeyler bağlıyorlar buna. Yazmıyorlar, bağlıyorlar. Ha çorap morap bağlamışlar, toka bağlamışlar. Yok ki. Ne diyeceğiz? Niye bağlıyoruz? İşte size bir zengin hayatı. Bakın. Şöyle bir... Bunlar ne yapıyor be? Ünlü bir rapçi falan mı bu? Arkasından polis gidiyor, gördün mü? Neyse. Bakın size bir zengin hayatı. Şurada tenis oynuyorlar. Şu binada yaşıyor olmalılar ve o binanın manzarası burası. Vay be. Vay be. O kadar yol geldik ve gördüğümüz manzara. Bakar mısınız? Çok güzel. Ben aslında buradaki köprünün Brooklyn Köprüsü olduğunu düşünüyordum ama Manhattan Köprüsüymüş. Bunu da bu arada yabancılar hep böyle söylediği için öyle söylüyorum. Gerçekten çok güzel. Hava bulutlu olmasa, güneşli olsa çok daha güzel gözükür ama olsun, yine de buna değer. Gerçekten bayıldım. Mükemmel. Çok güzel değil mi aşko? Çok güzel. Hayran kaldım. Ve de çok güzel de bir muhit yani. Evler falan çok güzel. Şurada köprünün diğer bir ayağı var. Şurada zaten tipik, bu da New York evi. Çevre şu şekilde. Çok güzel. Aşk Tom kola almak istedi. Bir markete girdik. Marketin ortasında şöyle bir şey gördüm. Yemek reyonu. Bakın böyle yemekler var. Bir yaşıma daha girdim. Bildiğin market yani. Bak bildiğin market. Ama yemek reyonu var. Çok enteresan. Bir de yok ha. Et var, pilav var. İşte ne bileyim somon var, makarna var. Bak burada salata barı var. Tekrar ediyorum market. Şaşırdım. Ay! Makarna salataları güzel duruyor. Şey bile var. Kruvasan sandviç, noodle. Allah Allah, çok enteresan. Gerçekten bir yaşıma daha girdim. Gerçekten markette öyle yemekler satılması çok ilgimi çekti ve güzel de duruyordu ama neyse, dilim pizza yiyeceğiz. O yüzden orada yemedik. Aşkım değişik bir Cheetos aldı. Göstersene bak hadi. Çok güzel. Ya peynirli yine ama Baharatlı. farklı. Acılı peynirli. Şeyini göster. Desenini. Neydi işte? Neyini derler Çereza ya? vardı ya, çerezanın soğanlısı, ona benziyor. Normalde Cheetos böyle tırtıklı olmaz, sadece düz silindir şeklinde olur ya, bu tırtıklı. Çok güzel değil mi? Acıktım ya. Şimdi ellerimi yedin hep. Saat kaç oldu? Saat 6.30. Dolu bir gün yaşadık. New York'taki her günümüz çok dolu geçiyor. Geldiğimiz pizzacı burası. Bayağı iyi puanı vardı, yüksek puanı vardı yani ama her zaman olduğu gibi önünde sıra var. Bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok. New York'ta sıra beklemek çok normal. Ay burası dilim pizza satmıyormuş ya. Bildiğin restoranmış. Biz dilim pizza almak istemiştik. O yüzden buradan uzaklaşıyoruz. Çünkü çok meşhurdu. Bak gelirseniz yiyin. Juliana's pizza. Bakalım dilim pizza. Belki şurası yapıyor mudur? Neyse gel gidelim şurada. Köprü şahane duruyor. Galiba şuralarda bir yerde pizzacı. Aynen. Dilim pizza satıyor. New York'ta çok meşhur dilim pizza. O yüzden biz de oradan alacağız. Şurada da oturup yiyebiliriz aşko. Bayağı güzel. Pardon, istemeden uludum. Çok güzel manzara. Bak böyle bir yer. Güzeldir inşallah ya. Niye kötü olsun ki?
Orada da istediğimiz dilim pizza yoktu. Yani aç kaldık. Tek istediğimiz sadece dilim pizza yemekti. Ama burası çok güzel. Bakın şurada şöyle bir bar var. Şurası zaten köprü. Aşağıda da yine bir bar var. Gerçekten çok güzel. Ne yapalım ya? Çok kararsız kaldım. Çok güzel. Ne yapacağız? Yiyecek hiçbir şey bulamadığımız için Shake geldik. Buranın tavuk burgerini sevmedim. Ben normalde tavuk burgerini yiyorum ama ilk geldiğimiz gün yemiştik. Çok böyle yağlı geldi falan. O yüzden sadece patates söyledim. Üzücü bir yemek oldu benim için. Dilim pizzaya çok hazırlamıştım kendime. Ray Pizza vardı değil mi? Ray Pizza diye bir pizzacı var. Mükemmel ötesi. Niye gidip onu yemedin derseniz de karnım o kadar açtı ki oraya 40 dakikalık seyahat mesafesini çekmek istemedim. Patates yiyorum. Peki köprünün gece görüntüsü gerçekten akşamda çok daha güzel duruyor. Burası da Brooklyn'in gece manzarası. Hem şehir manzarası hem de köprü manzarası. Ne düşünüyorsunuz? Çok güzel değil mi? Vallahi umarım ekranlarınıza da çok güzel yansıyordur ya. Umarım kameram gerçekten güzel çekiyordur ya. Gerçekten. Evet, bu vlogumuzun bugünlük sonuna geldik. Bugün bayağı dolu dolu geçti. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Çok güzel geçti değil mi aşkım? Evet aşkım, çok güzel geçti. Gerçekten yapmadığımız şey kalmadı. Aynen. Size de bu güzel manzarada veda etmek istedik. Söylemek istediğim bir şey var mı aşkım? New York'u seviyoruz. Evet. New York'u gerçekten sevdik. Hayran olmayanlar bile hayran oldu valla. Ben de dahil. New York videolarımın devamı gelecek. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.